Merhabalar sevgili terazi burçları. Bakalım sizleri Ekim ayında neler bekliyor? Güneş yükselen ay burcu terazi olanları. Bu kadar şey bekliyor ama bu kadarına bakarsak sabahlar olmasın. Hangi kartlar bakalım kendisine atıyor? Ekim ayında terazi burçlarını neler bekliyor? Bakın aynı yerde karıyorum. Kartlara bakar mısınız? Nasıl atıyorlar kendilerini. Ve hala diyorlar ki ben geleceğim. Hadi şurayı da çekelim bakalım. Şöyle çekiyoruz. Şu şekilde. Biraz fazla oldu. Demek ki bolluk bereket akıyor. Şimdi şu şekilde açalım. Evet, normalde 6 tane açıyorum. 7 tane geldi. Bakıyorum. Siz çok yeteneklisiniz. Bakın, çok yeteneklisiniz. Ama yeteneğinizi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da halinde birisi var. Gerçekten çok zeki. Yani çocuklar için denir ya. Zeki ama çalışmıyor. İşte siz de bundan bahsediyor ve diyor ki bir şeyler yapıyorsun ama baştan sağma yapıyorsun. Vaktini boşa harcıyorsun. Vaktini boşa artık harcamana gerek yok. Çünkü bu şunu söylüyor. Bir şeyler olmuş ve siz yeterince istediğiniz etkiyi alabilecek şekilde bir şeylere böyle asılmamışsınız. İsteseniz elde edebilirdiniz ama diyorum ya, bir şeyler baştan sağma olmuş. Şimdi bu kart nasıl geldi? Bu kart ters geldi. Kılıçların ikilisi ters geldi. Ve kılıçların ikilisi ters geldiği zaman size şunu söyler. Sen artık ne istediğini biliyorsun. Yani çekirge bir sıçramış, ikinci sıçrayışta demiş ki tamam. Tamam, ben anladım, ben öğrendim. Büyük bir sıkıntı zaten yaşamıştım. Sürekli aynı şeylerle uğraştım. Başımda bin bir türlü dert var. Ama artık ben bunları geride bırakıyorum. Onun yerine kendi içime dönüyorum. Kendi içime döndüğümde şuna bakıyorum. Korkularım vardı. Neyden korkuyorsunuz soruyorum. Maddiyatsızlık, parasızlık. Neyden korkuyorsanız işte burada imparator kartı geliyor ve imparator kartı size özellikle şunu söyler. Sen her şeyi tekrardan ele aldığın bir dönemin içerisindesin. Yani şunu söylüyorsunuz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu dağınıklık ne? Hayatımdaki bu dağınıklık ne? Ve sizlere bu dönemde bakın, yine krallar, kraliçeler sizin yardımınıza koşuyor ve dağılmış olan, bakın kule kartı ters geldi. Dağılmış olan evlilikleri, dağılmış olan yuvaları toplar. Şu ikisini zaten ayrıca yorumlayacağım ama bakın burada zaten Koç burcunun getirmiş olduğu o liderlik etkisi çok fazla ve gidişatınızda artık bir yön belirliyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani stop, herkes dursun. Yani ya elinizdeki gücü kaybediyorsunuz, elinizdeki aşkı, işi, parayı, gidiyor ya, akıyor bir şeyler gidiyor. Evladım elimden akıyor gidiyor. İlişkim kayboluyor, elimden akıyor gidiyor. Ya işimi kaybetmek üzereyim, sağlığımı, akıl sağlığımı ya da kaybetmek üzereyim. Benim bunları toplamam gerekiyor dediğiniz bir dönemdesiniz. Bakın, kupa serisi geldi. Kupa serisinin hem kralı var hem kraliçesi var. Bu şu demek, özellikle de güneş yükselen ay burcu kupa serisi olduğu için bunu söylüyorum. Balık, akrep, yani su gruplarından, yengeç burçlarından birisinden çok güzel yardımlar alabilirsiniz. Birisi aşk adamıdır, birisi aşk kadınıdır. Daha doğrusu kadın erkek olarak değil de eril dişil olarak söylemek daha kıymetli olacaktır burada. Birisi sizi, arkadaşlar, her zaman destekleyen bir karttır. Birisi maddi başarı olarak destekler, birisi manevi başarı olarak özellikle destekler. Ama ikisi de ortak olarak aşk insanlarını anlatır. Aşk hayatında çok güzel bir döneme girebilirsiniz. Bakın, ben size çok fazla aşk söylemem. Ama hayatınızdaki insanla, diyorum ya, yıkılmış bir şeyler varsa bunlar toparlanabilir. Eski aşklar gelebilir. Eğer ki değiyorsa, eğer ki birleşmeye değiyorsa bu kişiye geri gelme ihtimali çok belli. Çünkü yani bir şeyler yeniden oluşturuluyor ve oluşturulurken yıkılmıyor. Sıfırdan yapılıyor. Artı bu dönemde şunu da söylemek doğru olur. İmparator kartı geldiği için söylüyorum. Biraz devlet anlamı vardır. Haliyle de bu dönemde
devletten, yüksek mevkilerden birilerini bekliyorsanız buralarda yaşayacağınız güzel bir durum olabilir. Güzel bir hani destek var. Artı üçüncü kişiler bu dönemde hayatınızdan çıkar, defolur, giderler. Çıksınlar gitsinler, nereden geldilerse oraya geri gidebilirler. Ve yıkılan kulenin dediğim gibi ters olması biraz sizin, hani şurada da söylemiştim, biraz korkma şeyiniz var. Zaten sizin yeniliğe ihtiyacınız var ama bu yenilik de bir türlü gelmiyor. İşte burada dediğim gibi güneş yükselen ay burcu su grubundan olan birisinin size çok büyük katkısı olabilir. Yani sizi birazcık itekleyecek bir burç olarak görünüyor. Genellikle de zaten terazi burçlarının etrafında bir su grubu ya da bir koç olur. Koçlarla genellikle kavga ederler ama genellikle de gene onlar toplar. Su gruplarıyla da iyi anlaşırsınız genellikle. Gurur duyulacak bir şeyler yapıyorsunuz. Ben buradayım, gururluyum, özgüvenim tam. Kendimle de gurur duyuyorum. Evladımla, eşimle, kurduğum ilişkimle, işimle de gurur duyuyorum. Kendimle de gurur duyuyorum. Hiçbir şekilde de kendimi saklamıyorum. Benim saklayacak, korkacak, gizleyecek hiçbir şeyim yok. Her şey apaçık ortada. Böyle bir durum var. Onun haricinde evet, gerçekten gurur duyulabilir işler yapabilirsiniz. Bu dönemde İşaretleri arkadaşlar dikkat edin. Bu işaretler her yerden gelebilir. İşte 4 rakamından gelebilir. Burada aşkla ilgili bir şeyler söyledim. Ayın 16'sı size bir şey söyleyebilir. İkisi bir şey söyleyebilir. 4'ü, 6'sı, 10'u, 7'si size demek ki belirli bir şeyler veriyor. Ve bu dönemde dilekleriniz, dualarınız, bakın ayın 22'si ikili zamanlar, bakın size bir şeyleri gösteriyor. Artı rüyalarınızda gördüğünüz sayılara dikkat edin. Sizin bir dileğiniz var, sizin bir duanız var, sizin bir isteğiniz var, bir niyetiniz var ve sizler bu niyet için bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Evet, dediğim gibi daha önceden de hani denediğiniz olmadı. Belki boşandınız, belki tekrar deniyorsunuz. Birileri sizi ittiriyor. Yap hadi, yap hadi, hadi. Yeter artık deyip bir yapış dönemine girebilirsiniz. Burada bir suçluluk kartı gördüm. Geç kaldığım için, yapamadığım için kendimi, ruhumu suçluyorum. Hiç kendinizi suçlamanıza gerek yok. Hayatınızda bir şeyler olmadıysa belki bu sizin suçunuz değil. Size şans verilmedi. Size ya terazi burcu sen ne istiyorsun diye belki sorulmadı. Size bununla ilgili uygun maddi manevi koşullar oluşturulmadı ya da vardı, olabilir. Gençtiniz, toydunuz, bir şeylerin farkında değildiniz, olmadı. Ama kendinizi suçlamaya hiç gerek yok. Bir şeyler için geç değil. Hala kendinizi böyle bir toparlayabilirsiniz. Bir servis var. Diğer insanlara yardım ederken iyi hissedebilirsin. Diğer insanlarla bir paylaşım içerisinde olabilirsin. Bunu özellikle de yani kendinizi suçlu hissettiğiniz birisi varsa, ah evet çocuğumu çok dövdüm zamanında, o yüzden suçlu hissediyorum. Derslerime çalışmadığım için suçlu hissediyorum. Daha iyi yerde olabilirdim. Parayı yanlış harcadığım için şundan dolayı bundan dolayı keşke o kadar ağır konuşmasaydım. Bugün için işte ilişkimiz devam ediyor olabilirdi. Varsa böyle bazı şeyler, demek ki bunların telafisi mümkün olabilir. Çünkü özellikle de bakın burada çok yoğun bir ilişki durumu söz konusu ve bu ilişki gerçekten destekleniyor ve zaten affetme kartı var. Yani birileri gelip sizden af dileyebilir, siz onları affedebilirsiniz. Aynı zamanda karşılıklı böyle bir ağlaşma, ay özür dilerim, ben de özür dilerim, kusura bakma, şöyle oldu, böyle oldu. Bunların karşılıklı konuşulma olayları var ve dediğim gibi yani bir şeylere artık sıfırdan bir başlama, olmuş olana üzülmek değil, biraz daha yeniliği hayatınıza çağırdığınız, o bir türlü başlayamadığınız şey var ya, hani o bir türlü yapacağım, başaracağım, şu tarih veriyorsunuz, Haziran'da dediğiniz olmadı, Ağustos dediğiniz olmadı, Mart dediğiniz olmadı, şu dediğiniz olmadı, bu dediğiniz olmadı. İşte olmaya geldi artık Ekim ayı. Ekim ayı, dikim ayı. Biraz bir şeyleri böyle tohumlarını ektiğiniz güzel bir dönemdesiniz. Zaten Eylül'le beraber bazılarınız yaş almaya zaten başladınız, değil mi? O büyümenin verdiği etkiyle, yeni yaşınızın getirmiş olduğu etkiyle, bu arada doğum günü olanların doğum günlerini tekrar kutluyorum. Böyle bir yükseliş dönemine, bir büyüklük, bir gurur olayınız olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde.
Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.